Bak Cupra'ya tişörtle silmişler, atletle silmişler, hep çizik, kılcal çizik olmuş. Ya bunları var ya keseceksin ya. Kaç kere söyledim mikrofiber kullan Kaç kere diye. söyledim ya, mikrofiber, yün bez. Bütün haleler gözüküyor. Bütün. Ya var ya. Olur şey değil ya. Tüh lan ya. Evet arkadaşlar, yine son derece Cupra. son derece kurumsal bir testte daha karşınızdayız. Evet. Şeylerimizle, poşularımızla. Şimdi bizi ilk izleyenler ne diyecek bu? O zaman hemen bir önceki Cupra videosunu izleyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni Cupra ile birlikteyiz. Rahatsız makine gene geldi. Bu sefer daha da rahatsız. Daha da deli. Daha da tırmalıyor yolları. Hayır, çok ciddi bir test yapacağız. Kesinlikle yaramazlık yok, tırmalamak yok. Hep beraber Cupra'nın Sürüş dinamiklerini, ne kadar yolu tuttuğunu birlikte görelim. test edeceğiz. Geliyor, dönüyorum şimdi. Tamam. Dönüyorum şimdi. Geliyorum. Ne olduğunu biliyor musun? Eğlence butonu. Kadranları sevdim. Boşta. Boşta 4000'i geçmiyor. Yok, durduğun yerde. Gidince geçiyormuş. Doldursak. Clutch slip. Ah. Tabii normalde müzik sistemini kapamamız gerekiyor. Bunu da açmak lazım. Bunu da açmak lazım. Ya da şunu indirmek lazım. Böyle. Evet, indirip dayarsan İndirdiği zaman pek tıkırtı ses yapmıyor. çıkmıyor. Başka yerlerden geliyor ama oradan gelen bayağı azalıyor. Bir de başta indirmeyi bulamadım. Şurada bastırıp indiriyorsun ya. Aa, onu ben bilmiyordum. Ha, Ben işte sürekli bak. böyle kullandım. Ha, yok, o daha da beter. Yeni Ibiza Cupra. Düz vites, 6 ileri, 192 beygir. 1.8 turbo. Artık sadece turbo arkadaşlar. 192 Artık beygir. sadece manuel. Manuel ve 350 tork. Ama Golf Polo GT'nin DSG'si de var Avrupa'da. Ha bunu Yani da özellikle manuel tercih etmişler. Türkiye'de sadece manuel satılıyor değil mi? Türkiye'de sadece manuel satılıyor. Polo GTI sadece manuel mi, otomatik mi tam emin değilim. Ama Avrupa'da otomatiği var. Ya, onu Polo biliyorum. GTI şeker çocuk arabası. Bırakın Aynen. yani. Önemli olan bu. Bak burada Önemli olan, elime aynen. gelen, her ne kadar biraz aşağıda kalsa Aşağıda da. olsa da. İçi Ya iç mekan ellerinden geldiğince. bir önceki Ibiza Cupra'dan çok büyük farklar yok. Güzel bir dokunmatik ekranı var. Grafikleri falan da güzel. Ekran grafikleri güzel. Kadran çok güzel. Böyle Audi'lerin kadranlara benziyor. İşte 6 kesik bir direksiyonu var. Leon'daki direksiyonmuş bu arada. Leon'daki FR'daki direksiyon, evet. direksiyon. Yani Leon şeyleri var, atımları. İşte siyah tavan, böyle Alcantara değil ama hani siyah olması güzel. Tavan ben güzel seviyorum. görünüyor. Yani. Tavan kaplaması, kumaşı güzel görünüyor. Panoramik sunroof'u var. Evet, sadece birkaç santim yukarıya doğru Yani- açılıyor. Geri açılmıyor. Onun haricinde arka koltukları var. Ben oturdum arkaya. Yani 1.82, 1.83 falan baş olarak yeter. Evet. Benim başım tavana değiyor ama ucundan değiyor. Dizimde rahat Ya sığdı. işte böyle Yani- dimdik değil. Zaten dimdik oturmazsın. Şöyle hafif sığıyorsun arkaya. kayıp oturunca zaten çok rahat. Yetişkin pampalar arkaya sığıyorlar. Sığar. 4 tane ayıyı arkaya atıp yardırabilirsiniz onunla. Böyle her yerinde kubbe şeyleri var. Şu bayrakımsı şeyden var. Evet. İşte kadran da var, burada var. Burada Mesela da var, iç direksiyonda da var. mekanda şuraya da Cupra'ya özel bir şey yapsalardı. He. Böyle bir karbon çıtamsı, işte ne bileyim şurada ufak metal bir Cupra amblemi falan biraz daha renklenirdi. Yani iç mekan çok renksiz, çok siyah. İç mekan çok siyah. Bir de burası çok odun gözüküyor ama aslında Yok, çok yumuşak. hafif bir yumuşaklık var. Şu üstü odun. Üstü odun aynen. Zaten maşallah. Sesten belli. Ya genel olarak zaten biliniyor, Polo'dan daha ucuz bu araba. İç Evet. mekan şeyinde de, malzeme kalitesinde de gene aynı ucuzluk var.
Ama Avrupa'da falan fiyatına göre daha çok araba alıyorsunuz falan filan diyorlar yazılarda. Bütün saatler için onu söylüyorlar. Burada en büyük şey ekran. Ekranın dediğim gibi çözünürlüğü güzel. Niye işleyemedi bir türlü? O yandı. Ekranın çözünürlüğü. Doyur. Aha bak yürüyor. Ibiza'mız yürüyor. Evet. Eco Trainer. Az önce Eco göstergesinin böyle içinden geçtiğim için bir anda Ibiza büyüdü. Grafikler falan güzel. Tek benim canı sıkan böyle bastığın zaman bayağı bekliyorsun. Her seferinde ekran büyüyor, Evet. küçülüyor, böyle bir animasyonlar oluyor falan filan. O gecikme hoşuma gitmedi ama gördüğünüz üzere arkadaşlar pıt yapıyorum, etkin oluyor. Pıt yapıyorum, etkinliğinde çıkıyor. Yani Yorgunluk algılaması var bu arada. Aynen. Demin sen tıklamışken, Aynen öyle. yeri gelmişken söyleyelim. Direksiyon çok güzel. Yani en kaliteli herhalde öğe araba için direksiyon. Yani değdiğin, dokunduğun o delikli deri hakikaten çok kaliteli. Güzel hissettiriyor. Aşağı Çapı yukarı da güzel. Aynen her şeyde kontrol edebiliyorsun. Cruise kontrolü var. Donanım bazında bu araba iyi. Donanım bazında zaten hani standart sunduğu hem güvenlik ekipmanları olsun, hem işte cruise kontrolü, Bizenon farları. Bak o çok önemli. Bizenon çok önemli Çok yani. önemli. Bu artık B segmentte biz Genç kullanıyoruz. tayfanın en önemli şeyi. Hani Aynen yoksa öyle. da yaptırıyor Aynen zaten. Madem koyalım biz bunu demiş adamlar. Aynen öyle. Ve fena da aydınlatmıyor. Yani gece sen kullanmadın galiba Gece ama kullanmadım. hiç fena aydınlatmıyor. Görünüşü güzel ama. Fena değil, hiç fena değil. Yani Xenon olması özellikle B segmentte çok güzel bir şey. Artı ben müzik sistemini de beğendim. Müzik sistemi de güzel. Sport en büyük şey düğmesi, olay o zaten. adaptif amortisörler ki bu hani bu sınıfta pek karşılaşmayacağınız Yok, şeyler. hiç karşılaşmazsın. Yani esasında bu sınıfla doğru orantılı olarak pek de bir şey değiştirmiyor. Yani ben çok büyük bir değişim Biraz görmedim. daha gerginleşiyor araba. Yani süspansiyonları biraz hakikaten biraz hafif bir Bir miktar Type R'daki geliyor. gibi bariz tabii, değişiklik yok. yok. Ama var yani. Direksiyonu Sonuçta aynen ağırlaştırıyor. Bir de içeriye daha fazla motor sesi. motor zaten eşiyor. ben onu direkt test ediyorum. Böyle 3000 devirde falan git. Böyle basınca hemen bıı, mesela bir şöyle 3000 devirle falan sabit git. Bir basacağım ama sabit git. Sabit gidebilmem için. Bak arttı. Arttı. Bak. Gördün mü? Evet. Bak, kapadım. Açtım. Sunni bir ses. Bir duyalım sesini Ant Beyciğim. Vitesler Tükenmek bitmiyor. bilmeyen ikinci vites. Gidiyoruz. Üçte- Arabanın gitmesi bitmek bilmiyor. Gidiyor yani sürekli gidiyor, sürekli aynen. gidiyor. Vites oranları çok uzun seçilmiş. 3'e at git yani. Tesla'da karban çorban ettikten sonra. Aynen. Ya içinde başka bir şey, çok da bir şey yok ha. Bağlantıları güzel. İşte burada USB var, AUX var. Torpidoyu açtığın Torpidoyu zaman açtığın zaman CD'si var. Evet. SD kart var. Var. Pek bir eşya gözü yok ama. Ha gerçi burada bir şey var. Far kumandasının altında şey var. bir göz var. Bir göz var, ufak bir göz var. Burada işte bardaklık var. Bir de Şurada alışıla da bardaklığı var. geldiği üzere. Kullanma küllüğü var. Peçeteleri acaba niçin kullanmışlar? Vallahi Hemen yanında da bir sürü evet, benzin fişi var. benzin fişleri ve büyük peçeteler var. O yüzden bizim kapatmamız lazım. Şu anda da 6. viteste gidiyoruz arkadaşlar. 2200'de falan. Ben de dikkatli bakmıştım. 100 için değil mi söylüyorsun? 100 için 2200 devir gibi 95 bir şeydi. falan da işte 2000'lerde Aynen. 95 civarı bir hız yapıyor ve şu anda mikrofonlardan geliyor mu bilmiyorum ama pek sessiz bir araba değil yani. Evet. Yol Evet. gürültüsü hayli alıyor. Yol göğsü var. Yani şu anda 110'la falan gidiyorum. Sesimi biraz yükseltmem Gerekiyor. hissediyorum onu. Yani rüzgar gürültüsünü yol gürültüsünden pek alamıyorum. Var mı yok mu? Evet, yol gürültüsü daha fazla. Rüzgar O daha yukarı. bastırıyor o sesi. Sen biraz daha çıkıyorsun. O zaman zaten motor Evet. girmeye başlıyor. Bak hemen Bak, normal kapadı. aldı, hemen sustu. Aynen. Normalde kullanmak daha güzel. Evet. Yani hem sertlik açısından da Aynen. 215-40 17 lastikleri var arkadaşlar. Konforu. Konforu. Ya eskisine göre pek çok açıdan bu arabayı geliştirmişler. Yani konfor konusunda da geliştirmişler. Eskisi kadar kötü değil. Şeffaf değil o kadar. Evet. Özellikle normalde kullanırken ben bu arabayı kabul edilebilir buldum. Sert bir araba. Özellikle boyalardan falan geçersen Çok keskinlerde bayağı sert. bayağı rahatsız ediyor. Ama şimdi şöyle bir kıyaslama yapalım. Clio RS ile kıyaslama yapalım. Clio RS daha sertti mesela. Clio RS daha sert, Hani aynen. bu biraz daha yaşanabilir ona göre. Evet. Ya arabanın darbe yemiş karakteri ve gaddarlığı, o kabalığı
şeyle çok değişiyor. Yani gerçekten dediğin gibi hakikaten keskinden geçersen bir anda çok sertleşiyor araba. Ama Ama gazlayıp Yani- ya böyle engebe ve sönümlemeye geldiğinde sönümlüyor. sönümlüyor ve yani hafif bir eğim varsa üzerinden geçtiğin çukurun ya da kasiste onlardan gayet medeni bir şekilde geçebiliyor bu araba. Yani dediğim gibi çok patır kütür eğer yollardan gitmediğin müddetçe bu arabayla gayet rahat yaşayabiliyorsun. Normalde Sport aldığın zaman zaten bana göre sertlik bakımından %20 falan. En fazla Evet. %20'lik bir değişiklik oluyor. %10, %10, %20 aynen öyle. O zaman işte gazlarken özellikle pist kullanımına uygun olarak biraz daha hani sertleşiyor ama çok minimal bir fark. Direksiyon biraz keskinleşiyor. Aynen, Gaz ağırlaşıyor. tepkisi biraz daha tepkili oluyor. Keyifli yani böyle hani oynamak için güzel ama hani normal modda bozuk yolda biraz gazlıyorsanız normalde gazlamak daha iyi bence. Yumuşak araba daha iyi çünkü öyle Evet. koşullarda. Ben de çoğu zaman zaten normalde kullandım arabayı. Yani eskisine göre dediğim gibi süspansiyon daha, hatta şunu da söyleyeyim, geliştirilmiş bir de Fiesta Black, yani Red mi Black mi bir şey kullanmıştık ya. Evet. İkisi de aynı araba zaten. Evet. O araba bile bundan daha sertti. Yani o arabanın da konforu Doğru. bundan daha düşüktü. Bu araba ondan bile daha konforlu. Hatta standartlarına göre hatta konforlu olduğu Diyebiliriz. sonucunu çıkartabiliriz yani. Yani uzun yola falan çıkabilirsiniz. Hele düzgün yolsa biraz yol gürültüsü rahatsız eder. Aynen. Ama uzun yola da çıkılır yani. Motor yani ben çok beğendim. Motor çok güzel. 1.8 ama 1.8'in hakkını vermiş bence. Hani o 1.4'ü hiç aramadım. Tork 1450 devirden 4500'lere kadar. Yani motor 7000 çevirebiliyor ama 7000'lere zaten gelmek istemiyorsunuz. Evet. Yani 6000'de falan Evet. atmak istiyorsun vitesi. Aynen. Ama 7000'e kadar da gidiyor. Yani ikinci viteste 120, üçüncü viteste 160'lara falan görüyor. Yani İkinci viteste 125. 125. Bak şimdi. Şu anda 1900 devirle falan gidiyorum. 6. Aynen. vitesini bastım Heh. bak bastım. Aynen. Ve Bak, 6. viteste. Bak 100, 110, 120. 120, Çok esnek. 130 ve şimdi mesela o kadar canlı bir şekilde ivmelenmedi. Bunun da en büyük sebebi aşırı uzun şanzımanı var. Evet. Ki gelmeden hemen motoru bitirelim. Yani motor 350 torku var. 192 beygir. Eski motora göre de 7 kilo hafif. Yani hafifleştirme de O yapmışlar. çok enteresan Hacim artmış mesela. ama Hacim artması ağırlığı var. azalmış. 7 kilo daha hafif. Araba zaten 1100 küsür kilo sürücüyle birlikte işte 1260'lara geliyor. 260 kilo yani. Ruhsatta öyle yazıyor. Benim Alfa da 1265 kilo. Güzel ağırlıktır. Güzel ayarında. Çok esnek. Hakikaten çok esnek. Ve çıkardığı ses normalde tabii bu duyduğumuz ses değil. Şeyde bile normalde giderken bile hafif bir içeriye o homurtuyu veriyor. Ama eskisine göre eskisi Daha çok az abartılıydı. Oyuncak gibiydi eskisi. Eskisi ya buradan cızırtılı veriyordu. Cızırtılı veriyordu. Şimdi şuralardan biraz daha boğuk veriyor böyle Evet. içeriden. Evet. Sport'a aldığın zaman İşte 3000 devir sabit gidersen bir hemen homurdanmaya başlıyor. Daha Yani- fazla sesi çıkıyor ama bu tamamen tabii yapay. yapay. İsterdim ki bir off tuşu da olsun. Bir gerçek sesini de duyalım. He. Ama normalde giderken çoğunlukla duyduğun ses, hele bir de camı falan açarsan bayağı normal şey gibi, gerçek sesi gibi. Gerçek sesi Bu arada gibi. dışarıdan hoş bir şeyi var. Egzoz amortisi var arabanın. Egzoz demişken arkadaşlar bir egzozu var dışarıdan. Şöyle 2 tane ya hani böyle Toyota Supra'nın olur muayeneye götürürken sanayiden bir tane böyle minicik egzoz takarsın muayeneden geçsin diye. Egzozlar onlar işte böyle şu kadar 2 tane dışarıdan bakınca biraz komik gözüküyor Cupra'ya. Evet. Hani bu homurtulara falan şöyle su borusu gibi. Söküp takasın, şey yapasın, sökesin geliyor oradan. O direkt stage 1'lik yani. Tüketim de enteresan. Yani bu arabanın mesela uzun dönem tüketimi geldiğinden beri, ki gelmeden önce esasında biz uzun dönemi sıfırlamadık. Evet. Ortalama tüketim bak başlangıçtan itibaren 10.4 diyor, tamam. Bunun çok bir geçerliliği yok çünkü zaten demin çalıştırdık arabayı. Aynen. Uzun süreli 11.4. Bu enteresan işte. Yani bu araba sıklıkla, yani sürekli gazladığımız bir araba ve 1.8 motoru var ve bir de aşırı besleme, çok daha yukarılarda bir şey beklersin. Uzun dönemde sürekli neredeyse gazladık 11.4. Ben şöyle dün çekim sırasında 180 kilometre kullandık. Düşün çekimden döndük. Ortalamam benim 10'lardaydı. Sakin Beykoz'dan senin eve kadar da sakin geldik 8.1'de. Yani Evet. şöyle şunu anlıyorum ben.
hiç gazlamadan sakin sakin 8. kullandığın zaman şehir içi 8-8,5. Evet. Yani eskisi gibi. Eskisi de o civarlardaydı. Evet. Uzun Yalnız yolda da bayağı... Bence eskisi gazladığın zaman daha çok yakıyordu. Ben 20'leri gördüğümü çok da 19 küsür ben de hatırlıyorum. Yani 20'ye çok yaklaştığımı hatırlıyorum. Bu arabada ben 17'den üzerine hiç çıkmadım. Evet. Yani çok ilginç bir şey. 1.8 ve eskisi de Bu biraz daha ekonomik. Abi çok ciddi gidiyor araba ya. Evet. Yani hissettirmiyor. Tırmalıyor. Çünkü çok uzun vites oranları var ve daha ehli bir araba. Yani şu motor sesini de azalttıkları için hani araba daha böyle biraz arkada tutuyor kendini. Çok böyle saldırmıyor. Saldırmıyor. O bastırılmış karakterden dolayı arabanın nasıl gittiğini anlamıyorsun. Ama abicim araba Bayağı yürüyor. yani normalde şuradayı mesela 3'te bastım. 3. vites. Gittikçe gidiyor. Yani Gittikçe 3'e gidiyor. at. 3'le pisti şey yaparsın. Dönersin. Zaten 3. viteste 160-170'i görüyor 3. 160 vitesi. 170'i. 2. viteste 125. Aynen. 125'te bitiyor. Yani aşırı uzun oranları var. Çok merak ediyorum. Ben bu araba daha kısa oranlı bir şanzımana geçmiş bulunuyoruz. Eğer kullanmış olsalar nasıl gidecekti hakikaten çok merak ediyorum. Çünkü tutan yolda bu araba Kısa oranlı 6 ileri olsa son hızı 220 mesela tak 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 ya bayağı tutamazsın herhalde. Bayağı tutamazsın. patinaj Aynen yapar. öyle. Normalde zaten hani kaygan yolda sürekli sararak gidiyor araba. Evet. 3'te falan da sarıyor yani eğer şeyse biraz hafif de bir eğim Evet, varsa. varsa. Ki üzerinde güzel lastikler de var. Ama tutan yolda ciddi yürüyor bu araba. Çok ciddi yürüyor. Ciddi yürüyor. Durması da biraz daha iyi arkadaşlar eskisine göre. Büyüme var fren diskinde. 310 mm fren diskleri. Bunun bir de Black Edition'ı var yurt dışında. Burada yok. Siyah jant, kırmızı fren kaliperleriyle geliyor. Yani sadece kırmızı, hani güç olarak büyük bir kaliper değil. 310 mm kaliperler. Fren gücü fena değildi yani, ben beğendim. Freni valla ben de beğendim. Yani hani şey değil. Bu arabanın zaten belirgin olarak hani şusu olmamış, hakikaten kötü olmuş diyebileceğim ama hiçbir tarafı Şey yok. Genelde zaten bütün otomobilleri makyajla beraber çok düzgün bir hale Düzelme getiriyorlar. oluyor. Yani motor sesinden rahatsız oluyorduk, aşırı diyorduk, normal bir hale getirmişler. Süspansiyonlardan rahatsız oluyorduk, çok makul bir düzeye Seviyeye getirmişler. gelmiş. Çok güzel bir ekran getirmişler. İşte bağlantılar, çok muntazam araba olmuş. Keşke tabii 1.4 olaydı gene de veya 1.6 falan. Vergiden mağdur olmasaydı ki. Ona da geleceğiz zaten Geleceğiz. sonunda. Aslında Şanzımandan çok da... devam edelim. Şanzıman arkadaşlar 6 ileri çok uzun oranlı ama yani o uzun oranlı olmasından mı artık sebep? Hani biraz da konumu çok aşağıda. Evet. Böyle şurada. Hakikaten konumu aşağıda. Böyle bütünleşemiyorsun o düz vitesle. Evet. Hani biraz daha şuralarda ve kısa mesafeli, böyle sanki short shift varmış gibi olsa çok daha keyifli olacaktı. Bu sanki normal bir şanzıman gibi. Ya şöyle, Manuel konum vites olarak gibi. haklısın da rahatsızlık duymadım değişimlerinden. Yani değişimlerin hani dedin ya sen daha kemikli olsa keşke falan diye. Evet. Değişim olarak ben spor araba kullanıyor gibi hissettim. Yani ne bileyim 1.2'yi bize kullanıyor gibi pek değildim. Bilmiyorum tabii 1.2 Ibiza ile aynı şey mi? Tamamen aynı vites Ben tuttum ama. Type R'dan sonra tabii beklentiler farklı Tabii oluyor. tabii. Ama o başka bir dünya yani. Evet. Ne bileyim Clio RS artık tabii onda da manuel yok da. Şimdi manuel var ama şimdi Clio RS'in Öyle mi? 275'liğini yaptılar. Manuel Ha, o da. O Fantezi o. Hani Evet. normal Clio RS Evet. mesela. Eski benim RS'i hatırlıyorum. Bunun kadar güzel değildi. Ha, şanzıman. değildi, evet. Geçişleri Senin falan böyle RS'in değildi yani. Oturma pozisyonu da çok yüksekti. Çok Vitesi yüksekti. de şeydi. Aynen öyle. Bunun geçişlerini ben beğendim. Ama dediğin gibi aşağıda, istediğin yerde değil. Yani şurada istiyorsun. Evet. Şurada. Ya da biraz daha uzatmak mı lazım onu, anlamadım. Topuz falan da güzel. Topuzu güzel. RS şey yazıyor. Ama tekrar söylüyoruz. Bir spor araba için çok aşırı uzun oranlar kullanmışlar. Niye bilinmez yani. Şey gibi, Cayman'de de böyle hani şey diyorlar ya 911'e işte rakip olmasın diye uzun oran kullanıyorlar ki çok yürümesin falan Yürümesin. araba. Bunda da sanki böyle daha hani fazla Leon'a gitmesin. fazla şey yapmasın. He, fazla yaklaşmasın diye. Yani 0-100 6.7, eskisine göre 0.3 saniye mi ne daha Evet. iyi. Baktığın zaman ya değmez diyorsun. Çünkü giderim ben ikinci elini alırım diyorsun mesela. Ama Halbuki, işte o ara hızlanmalar. aynen öyle. Bak şimdi 3500'e gidiyorum, bastım. 120, Bak 130. bitmeyecek. 7000'de kaç çeviriyor ya 3. viteste bu? 165 165 falan. 165 falan. 3. vites ya. 3. vites. Ve bu yaklaşık olarak 1500 devirde itibaren başlıyor. Yani Evet, çekmeye. Evet. Zaten 1450 ile 4500 arası.
Ve Yani o tork bandı aynen ve kullanılabiliyor. hani şimdi ben normalde gittim. Normalde gittiğim için aşırı bir içeri motor sesi de gelmediği için sessiz gidiyor araba. Evet. Hani şimdi demin otobanda mesela Böğürmüyor yani. Evet, demin otobanda mesela sürtünme fazla ya o yolda, Temin yolunda. Evet. O yüzden orada çok gürültü vardı. Burada o kadar gürültü yok. Yok. Ve burada sessiz sedasız araba yürüyor. İlerliyor. Yani eskisine göre bu araba level atlamış, öyle söyleyeyim. Hani hakikaten profesyonel bir hale gelmiş. Biraz da aynen daha profesyonel hale gelmiş sürüş dinamikleri. Benim bayağı hoşuma gitti. Kilit mesela XTS işte frenle kontrollü bir kilit mekanizması var. Evet. Yani elektronik kontrollü bir kilit. Ama öbürünün diğer Ibiza'ya göre sanki kilit oranı mı artmış? Artık o sensörlerin şeyi mi değişmiş? Hakikaten kafayı çektiğini daha fazla hissediyorsun. Ben öyle hissettim. Bazı yerlerde ciddi anlamda ne oluyor diyorsun. Yani Evet. sanki bir güç dışarıdan gelip arabanın burnunu içeriye sokuyor. Bu ben kullandığım esnada çok nadiren oldu. Yani bir iki defa oldu. Olduğu zaman da dedim Biraz ki daha keskinde yapıyor. evet, yani çoğu zaman mesela özellikle kaygan yollarda kafadan kaydı bu araba. Gazla beraber kafadan kaydı. Ondan sonra çektim ayağım gazdan falan filan. Ama bir iki yerde dediğin gibi öyle bir çekti ki hani ne zaman çalışıyor, hangi koşullarda çalışıyor tam çözemedim. Ama çalıştığı zaman Güzel çalışıyor. sanki hakikaten mekanik varmış gibi zart diye kafayı içeri sokuveriyor. Ben şeyi çok sevdim. Manuel olmasının da belki avantajıyla viraj içinde dengeleyebiliyorsun. Şimdi DSG'de ben onu iyi yapamıyordum ya da ben yapamıyordum bilmiyorum. Hani o dengeli gazlamayı DSG'de çok rahat yapamıyordum. Bunda o lineer tork eğrisiyle beraber Evet, uzun. çok güzel dengeleyebiliyorsun Aynen. virajlarda. Doğru. Onun için çok güvenerek gazladım ben bunu. Evet. Öbür Cupra'da hani biraz daha böyle tedirgin oluyordum. Belki o DSG kopukluk yaratıyordu. Manuelle daha sürüşe odaklı hale gelmiş. Onun Evet. için ben bayağı hoşuma gitti. Daha çok Vites sevdim oranları da bunu. uzun olduğu için Uzun olduğu için. daha geniş bir aralıkta böyle patlatmıyor. Aynen. Torku Zaten böyle 3'e suratına... tak. Aynen. Git yani istediğin yerde git. Otomatik gibi. Çünkü sen şimdi o koşulda mesela 2'ye taksan araba Çıldıracak böyle. Çıldıracak, kafadan kayacak, kontrolden çıkacak. Ama 3'teyken mesela çoğu koşulda çizgide tutabiliyorsun arabayı. Diyelim ki rol yapıyoruz hani mesela. Heh. Kamyonla rol yapmaya kalktık. Başka sabahın 8'inde başka araba Vitek bulamadık. 6 bas kanka. Kaçta basalım? 2'de mi? 2000'de basalım. Bak 2000'de ikinci vites. Bir sardı böyle hafif. Hafif sardı. 6000'de falan atmak lazım. Yani 7000'lerde sanki böyle boş gibi. Ne kadar böyle sessiz sedasız. Evet. Ama nasıl yürüyor yani araba? Hala yürüyor. Ne zaman bitecek? yürüyor. Sen hiç denedin mi ne zaman bittiğini? Yok denemedim. 240'la son hızı 240 falan. Şu anda 4'teyiz. Evet. Buraya doğru girerken mesela vitesle beraber mesela normalde ben bu kadar basmadım. Frene bu kadar basmadım. Biraz hassas bir tepki verdi. Şey de olabilir. Bunda şey sistemi de var güvenlik olarak. Collision detection mı? İşte bir yere çarptığın Çarpışma, zaman hani araba kendi kendine fren yapıp durdurabiliyor. Hani atıyorum çarptın, Ha. frene basamadın o sırada ya da bayıldın bir şey oldu. Araba kendi fren yapıyor. Demin bayıldım Güvenlik zaten. özelliklerinden biri standart olarak sunulan. En Valla sevdiğimiz bu otomobilin şeyi şu. Normalde hızlı gidiyor. Evet, çok hızlı bir araba. Ama o bastırılmış karakterden dolayı arabanın hakikaten o keyfini çıkartabilmek için dışarıya böyle hani canavarımsı bir şeyler çıkartabilmek. Gerçekten böyle bir adrenalin hani alabilmek için bayağı bir üzerine çıkman gerekiyor. evet. Yani üst devirlerde dönmen gerekiyor. Bir de tabii buradan sporta basman gerekiyor. Ha, Şimdi ne oldu? Biraz şimdi daha canlandı. Aynen. Şimdi canlandı makine. Tabii sport aldığın zaman, yani ESC ile kapadığın zaman, ESC tamamen kapanmıyor. Ha ona gelelim. ESC tamamen kapanmıyor ama baya eğlenmenize izin veriyor. Ya ve baya hani Açıya izin veriyor. açıya izin veriyor koptuğu zaman artık iyice abartırsan devreye giriyor. Güzel bir şey. Tabii bir Hatch karakteri hani bizim sevdiğimiz böyle virajda arkasını oynatarak
dengeleyerek kullanma olmuyor. Biraz daha arkası sabit. Sabit. Ama yani, gene eskisine göre biraz daha oynanıyor sanki. ya Biraz daha dengeli. Eskisiyle de oynanıyordu da bu araba gene o eski Clio RS'lerdeki o Hateç oynaklığı yok Oynaklığı arabada. yok. Yani çok fazla üzerine çıkarsan araba kayıyor. Aslında bu şekilde özetleyebilirsin. Evet. Çok fazla gerçekten dağıtırsan veya çok hızlı viraja girersen araba kayıyor. Hep kafadan mı kayıyor? Hayır. Hayır. Yani istediğin olması gereken ağırlık transferini yaparsan arkası da oynuyor arabanın. Fakat o şey yok. O renklilik, yani Heyecan. Hateç heyecanı. hani heyecan duymak için gerçekten çok zorlaman gerekiyor arabayı, ama çok zorladığın zaman da araba çok hızlı. Yani öyle bir şey var. Arabanın dediğimiz gibi seviyesi profesyonel. Amatör değil yani. Yeni nesillerde şeyde o özelliği buluyorlar. Peugeot 208 GTI ve Fiesta ST'de o Neyi? bizim sevdiğimiz şasi Ha, dengesini tabii buluyorlar. oynaklık, Evet. oyunculuk. Bak. Yani önce sanki önü açılıyor, sonra Açılıyor, önü sonra açılmaktan vazgeçip Arkaya biraz veriyor gibi. arkaya veriyor gibi, aynen. Ama o Çok- işte devam etmiyor ve onu ayarlayamıyorsun sürüş Doğru, anında. doğru. Kendi kendine yapıyor Doğru. hareketini. Yani 1-2 saniyelik bir şeyden bahsediyoruz. Devamını getiremiyorsun, aynen öyle. Zaten çok fazla devam edecek olursa ESP devreye giriyor. devreye giriyor. İlginç ya, değişik. Ama elektronik, şey değil, mekanik değil. Yani Mekanik değil. Organik değil. Öyle Değil. izah Ha edeyim. işte. Güzel. Organik güzel kelime. Organik değil. Bir diğer konu çok önemli. Yağ eksiltme. Ben baktım. Arabada 10.000 kilometrede. Bilmiyorum, artık serviste tamamlanmışlardır herhalde. Hiçbir eksilme yoktu. Yani zaten bu motorla hani o sorun yok falan diyorlar. Hani biz de gazladık. Hiçbir gram eksilme yoktu bu arada. O zaten 1.4 Tesla'ya mahsus bir şeydi. Evet, özel. Değil mi? CTH, MTH yaptılar ama gene de Bir de arkadaşlar, pardon sözlü kesiyorum. M5'ler çok yağ yakıyor ya. kaç E39 M5 almayın valla, çok yağ yakıyor. Bir 1.4 TSI, bir 5.0. Aynen. Neydi, S62 miydi? S62. Seninki ama biliniyor ya yaktı zaten. Bir de Yaşlı. ilk seri ya. Yaşlı. Yaksın, O zaman yaksın. yaksın. O zaman sonuç. Sonuç. Vallahi Elim Cupra acıyor şu an. makyaj yaramış Cupra'ya. Makyaj yaramış. Hem donanımlar olsun, işte Bizenon'du, cruise kontroldü, güvenlik ekipmanlarıydı, frenleriydi, işte biraz tipiydi. Sadece o egzoz hariç. Cupra makyaj yaramış ve güzel olmuş. Sürüş dinamikleri biraz daha gelişmiş bence. Limitleri biraz artmış. Manuel vitesle keyfi biraz artmış. Ben beğendim. 1.8 ve fiyatı 80 neden 7 miydi? 87 mi? 87 liste fiyatı. Sunroof var bunda. Sunroof ekleyeceksin. Büyük ihtimalle bir 2-2.5 ya da tam bakmak lazım. Aklımda 90 değil. civarı bir şeydir. Şimdi altyazıya koyarlar Evet. zaten. Yani 1.8 olduğunu düşünürsen, şimdi bu otomobil normalde mesela Clio RS falan geldi. 1.6 küsürdü. 140 bin liraydı. Saçma sapan fiyatları vardı. 1.8 olduğunu düşünürsen aslında çok uygun. Evet. Neye göre uygun? Bu vergilendirme sistemine göre uygun. göre uygun. 1.8 olduğunu bilmesen mesela ben, tamam mı? 1.6 falan zannetsen bu arabayı. Bu arabayı zaten ben şu gidişle ve şu level'la, tamam, 85 derdin. 80-85 Değil mi? derdim, Hani aynen. bu Aynen. bu fiyat Aynen öyle. seviyelerinde Aynen Türkiye şartları için zaten 85 derdin. Ve bunu 1.8 olduğunu bilmeden hepsi sonra 1.8 dese biri sana, dersin ki o zaman yüzün kesin üzerinde Ha, dersin. değil mi? Bunu ama demiyorsun bu arabada. Bu çok enteresan yani. Seat, yani diğer markalar ya bir çakallık yapıyor. Hani amiyane tabirle, ya da Seat zararına falan satıyor bu arabayı. İkisinden biri. Olabilir. Çünkü çok ciddi şey farkı var arada. Çember keyfi. Çember keyfi. Araba güzel. Arabayı beğendik. Beğendik arkadaşlar. Bu fiyat seviyesinde zaten ben daha hızlı bir araba olduğunu da düşünmüyorum. Yani bundan daha hızlı. 87 bin Ya lira. düşünüyorum, 87 bin liraya spor araba sıfır ne alacaksın? Bu seviyelerde yok gibi bir şey. Bu kadar hızlı ben hiç, yani uzun zamandır gerçekten vay be bu araba gidiyor deyip de konsantre, daha fazla konsantre ve Evet. daha fazla konsantre olmam gereken, tabii 9'un turboları falan saymıyorum. Araba pek bunun kadar yok Bu sınıfta bile. bu sınıfta, aynen. Hani açık yollarda rahat, daha rahatsın. Dar yollarda hani derler ya sınırlarına ulaşamıyorsun zaten. Süper karlar için söylerler. Evet. Bunun için de biraz o geçerli. Dar yollarda, kalabalık yollarda falan zaten hiçbir şekilde sınırların hiç yanına bile yaklaşamıyorsun. Testi beğendilerse ne yapsınlar? O zaman like'a basın, Herkes paylaşın. şu anda ne yapıyor biliyorsun değil mi? Videonun sonunda bir kısım Sonuna daha var ya. bekliyor. Aynen. Oraya ileriye sarıyorlar. şu an. Sonunu bekleyin. Oraya gelmeden siz ama siz şimdiden like'a basın arkadaşlar. Üye olun. Abone olun aynen ve bu testi paylaşın.
Görüşmek üzere. Görüşürüz. Mekanik el freni var. O da güzel bir şey. Varmış hakikaten. Güzel tutuyor. Mekanik el frenini seviyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi? Papa burada çok dolanıyorsun ESC'yi kapamak için. Tek tuşlu yapmaları lazım. Şunu ben ESPC zannediyordum. Değilmiş. Üçgen olunca zannettim. Evet, ben de öyle bastım. Olmadı. Buradan menüye giriyorsun falan. Manuel artık. Manuel makina. Pampa bu boşu bırakmıyor ya. Bırakmaz. Ay şimdi benim biliyorsun kulaklar da şey ya, değişti. Ha orada bile hissediyorum yani. Allah. Bismillah. Bak poşuyu düşürür, poşuyu. Daha stage 1 falan bahsetmiyorum bile. Bahsetmiyorum biraz bile. kulaklarım açıldı yalnız. Keşke 3-5 Evet. ay daha şeyin üzerinden geçseydi de operasyonun öyle Kanka yapsaydık. yapıştırır kulakları. Hay Allah, hay Şimdi Allah. bunun iğmelenmesiyle Ha, bak. bir de tersten yap. Ha yapıştı şimdi tamam. Oh. Oh. Allah. Biraz sağ taraf daha açık sanki ama sol. Konfor gerek yok. Konfora gerek yok. Zaten makine bastın mı gidiyor. Pampa konfor dediğimiz zaten artık kanepelerde ondan sonra rezidanslarda. Zaten konfor makinesi istesem niye bunu alayım? Ben roll makinamı aldım. Daha stage 1 bile değil. Geçen ama arka susturucuyu söktüm. Alt devir öldü. İki boy yedim. Önce arkayı söktüm. Veya orta el sonu mu değiştirsek? Yapacağız bir şeyler. Önce arkayı söktüm. Alt devir öldü. 2 boy yedim. Sonra kanka Rocco'dan çıkma downpipe buldum. He. Götürdüm ustama. Dedim al tak. Dedi bunun kıvrımları farklı seninkiyle. Ha, ben de Dedim onunla Allah Allah usta bizde mi yazıyor? Haydar abi ise tehlikelidir o çünkü geçen Ha. kulakların güzel olmuş falan dedi ben direkt uzadım. Ha yani artık bilemiyorum. Kaldırınca değişik sesler geliyor. Bu motor sesi değil herhalde. Başka Kanka bir... makine gergin ya. Ha. Makine gergin olduğu için arabanın her yeri gergin. Onun için burada böyle gergin olduğunu anlatmak için sana bu gösterge bu. Bilerek bu bilerek. Evet. Bunu Porsche'lerde, Ferrari'lerde bulamazsın. Tabii onlarda normalde ses çıkmıyor çünkü ondan Tabii. söyledim. Geçen bizim 911 Alican'ın 911 turboya bindik. Tabii. CN plaka. Ondan sonra o mesela kaldırdı çıkmıyordu ses. Çıkmaz. Ben yine de bunu böyle tutasım geliyor yani. Vallahi. Normalde biliyorsun burada şeyden tutarlar. Yukarıda bir Yukarıda. tutulacak olur. O yok. olmadığı için Oradan. buradan tutuyoruz biz artık. Kanka 3'e takıyorsun. Ahenk'le dans ediyor şu anda kulaklarım ya. Yalnız Pampa makine hakikaten bir şey ya böyle bir hani içine sığmıyor arabanın. Pampa 310 milim fren. Koyayım mı 310. freni? Bir koy bakayım bu sefer nasıl bir ses çıkartacak. Bak şimdi. 310. Ben tuttum tamam hazırım. 3, 2, 1. Karbon seramik dedik inanmadılar. Bak poşu gitti Pampa. Kanka bu karbon değil ezine ya. Ezine yemin ediyorum ezineden şey yapmışlar. Mihaliç bu. Bak burada bir tuş ve bir kolu var. Bunun He. ne olduğunu biliyor musun? Bu eğlence butonu. Aa, Bak hakikaten ha. gördün mü? Bu Çok. eğlence kolu bu. Pampa makineyi aldım. Aldığım gibi yazılım filtre egzoz Golf 7 turbosu 360 beygir. 7. Golf 7 Golf turbosu. 7 GTI turbosu. Of, of. 360 beygir. Temiz kemiksiz. Bunları- Böyle teslim ediyorlar Pampa. Allah. Teslim ediyorlar. 1 2 3 direkt sar. 1 sar, 2 sar, 3 sar. Alt takım aynı mı yoksa? Pampa alt takımı bilmem. Ama makine tırmalıyor. Ya Allah. Bir Bunlar de ne? makine düz. Bak burada solda bir tane şey var. Ne? Buna düz vites deniyor. Vagcılar bilmez. Yeni nesil vagcılar bilmez. Ha şu şeyi diyorsun, pedalı diyorsun. Şu şey. demir Tabii hani, şu soldaki. Üçüncü. Ha. Tamam. Ya ben kaç vakittir sürekli Mertcanlarla falan takılıyorum. Aynen. Onlarda yok. Mertcan veremez böyle Hep- yan. Hep iki şey onlar, iki pedal. Aynen. Onlar otomatikçi düz yol gazcısı onlar. Doktor bunu gıdıkladı mı bu ESP tam? Bu gıdıklanması hali. Gıdıklanmamış Bir de bunu yani. gıdıklanacağım full kapatmalı. O zaman şey, Fır dön fır. tekrar devam sonra. O zaman fır fır döneceğiz Pampa. Allah Allah.
çok acayip ya. 3'e takıyorsun. He? Her yere gidiyorsun. Bakkala, Bakkal 3. Hep 3. Nalbur'a falan gittim 3. Tabii 3 ile çalıştırıyorum. Zaten alt devir torklu. Ha. Makine yılan olduğu için. Geçen hafta makine Çeşme'deydim. Godzilla olduğu için. Üçle. Ha. 3'le çalıştır, 3'le kalk, 3'le gazla. Ve gerisine gerek yok. Niye yapmışlar 6 vites anlamadım. Ben de anlamadım. 6, 3, 2 katı. Ya habibi. Yazılımlı TSI'lerdeki misfire sorununu dünya biliyor zaten biliyorsun. Ben bunu çözdüm ama Haydar abimle. Stok nasıl, biliyoruz nasıl artık. oluyor? Kanka R8 bobinlerimi hazırladım. R8 bobinlerimi yapıştıracağım cihaza. R8. R8. O zamanki ruhu sen gör. Iron Man imzalı kırmızı R8 bobinleri. Tabii. Bak hep Fabrika üç. yarısını verir. 3 verir sana, sen 6 yapacaksın. Aynen. Fabrika Ya az. fabrika bilir mi ya? Bana verecek, ben yapacağım. Orada çalışan da işte polo kullanıyordur Allah. Yani. Başka.